Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Hud aleyhisselamın ardından yaklaşık 400 yıl kadar geçmiş, Hz. Salih Efendimizin vazife-i ilahisi hasıl olmak üzereydi. Daha önceki derste beyan ettiğimiz gibi ticaretin oldukça etkili bir hale geldiği dönemde ikinci bir Ad kavmi olan Semud kavmi yeryüzüne hakim kılındı. Muteber tarih kaynaklarında beyan edildiği üzere Arab-ı Arabi'dendir ifadesiyle Arap ırkının önemli atalarından biri olarak adlandırılır. Semud kavmi Hicaz ile Şam arasında olup Mekke'nin kuzey bölümüdür. Önceki derste ifade ettiğimiz gibi Ad kavmi Mekke yani Hicaz bölgesinin güney kısmını kapsamakta, Semud kavmi ise Mekke, Hicaz bölgesinin kuzey bölgesini kaplamaktaydı. Hicaz'la Şam arasında oldukça etkili bir sürece sahip olan Semud kavmi özellikle Basra Körfezi'nden başlayıp Kudüs'e kadar ki bütün ticaret yollarının başındaydı. Hz. Salih Efendimiz de ticaretle uğraşıyordu. Kendisinden mucize isteyenlere karşılık bir kayadan devenin doğurulmasına vesile olmuştu. Gebe bir deve. Bu devenin bir gün bir kuyudan su içmesi, bir günde diğer insanların su içmesi ifadelendirilmişti. Tarihi kaynaklarda da bildiğiniz üzere 9 çetenin birleşerek deveyi kesmesi üzerine kendilerine 3 gün boyunca süren ve sonunda hezimetle sonuçlanan o büyük ve bedbaht son kendilerine görülmüştü. Bu kaya özellikle Suriye ile Hicaz sınırı arasında yer almaktaydı. Hz. Salih Aleyhisselam'ın ticaretteki mahir oluşuyla beraber insanları hayra döndürmek için tevhid inancında bu bozgunculuğa sebep olan Semud kavminin ticaretine tabiri caizse tevhid akidesinin gereğince engel olmuş oluyordu. Bütün mesele bu ticaret yolunun açılması ama o putperestlerin istemiş olduğu şekliyle açılması üzerineydi. Hz. Salih Efendimiz ise meselesinin ticaret değil asli olan tevhidindir. Tevhidin ise buna engel olduğunu beyan etmek üzerineydi. Ancak bunlar onu ifade etmediler. Bu bahsedilmiş olan kayadan kısaca bir ibare var. Onu beyan etmekte fayda var. Bu kayanından çıkmış olan deve, özellikle bu kaya Hz. Nuh Aleyhisselam döneminde kendi sırtını yaslamış olduğu bir kayaydı. Pek çok özelliği vardı. Pek çok tecelliye mazhar olmuştu. Hz. Salih Efendimiz de o kayadan Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle mucize-i ilahiyenin vesile olmasına nasipdar olmuştu. Bu kaya yıllar boyunca hiç unutulmadan kaldı. Yani birazdan anlatacağımız Semud kavminin helak olmasına rağmen bölgede kalmaya devam etti. Hastalanan bütün develeri bu kayanın yanına getirirler. Bu kayayı eğer o deve burnuyla veya diliyle yalarsa deve iyileşiverirdi. Günlerden bir gün çok ağır bir hastalığa tutulmuş olan bir deveyi de bu kayanın yanına getirmişler ve çok uzak yollardan gelen bu deveden ötürü yeni bir nesil ve ırk oluşmuştu. Bu ırk tarihte ilerleyen dönemde Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın da Mekke'nin fethinde binmiş olduğu devenin ırkı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bunların hepsinin bilimsel karşılığı var elbette. Bir kayadan bir deve nasıl çıkabilir? Maddenin değişim ölçüsü ve Cenab-ı Hakk'ın mucize-i ilahiyesinin bilimsel beyanatı. Bunların her birisi yine ayrı bir ders. 3 gün boyunca süren dişi deveyi öldürmelerinden sonra devam eden o kötü günlerde, yani başlarına veren illette, birinci günlerinde yüzleri sararmış olarak, ikinci günlerinde yüzleri kızarmış olarak ve üçüncü günlerinde de yüzleri kararmış olarak sabahladılar. Zira kesmiş oldukları deve ve yavrusu 3 gün boyunca böğürmüştü. Sabaha girildiğinde göklerden gelen büyük bir sesle kalpleri paramparça olmuştu. Bunlar tarihi kaynaklarda geçiyor. Şimdi neden olduğunu kısaca ifade etmeye çalışacağız. Hz. Salih Efendimizin vefat ettiğinde 282 yaşında olduğu söyleyebiliriz. Tarihi kaynaklarda 258 veya 280 civarında olduğu söylenir. Ayet-i kerimelerde geçen ibarelerse Hz. Salih Aleyhisselam'ın verdiği mücadele ve Semud kavminin kendini kaybetmiş özelliğini bizlere açıkça beyan ediyor. Oranın düzlüklerinde saraylar yapıyor, dağlarında evler yontuyorsunuz diyerek Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği bu kavminde aynı Ad kavmi gibi
dünya menfaatini ön planda tutup dünyanın imarı için mücadele ettiklerini görüyoruz. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik beyanatıyla Hz. Salih Efendimizin de Arabi kavmin atalarından olduğu anlaşılıyor. Bir hadis-i şerifte Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam insanların en bahtsızı hakkında şu ifadeyi veriyor. Bunlar iki kişidir. Biri Salih aleyhisselamın dişi devesini boğazlayan ve Semud kavminin ufak tefek sarışın adamıdır. Diğeri de ey Ali, senin şu tepene vurarak çeneni tependen ayıracak olan adamdır buyuruyor. Hz. Ali Efendimiz için söylenmiş bu söz daha sonra kendisine yapılacak olan suikastla ilgili olduğu anlaşılıyor. Yani Arap toplumu içerisinde insanların birbirinin ardından vuranlar olursa eğer bunlar Ad ve Semud kavmine dayanan bir grup olduğu da anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerden birinde de Allah Resulü Ebu Rigal'in kabrine uğradığı ifade ediliyor. Bu kabirde bu Ebu Rigal'in kabridir. O Semud halkındandır. Allah'ın hareminde bulunuyordu. Harem onu Allah'ın azabından korudu diyerek o kavimden geriye kalan insanların da sonradan ne bedbaht bir sona düçar olduklarını Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ifade ediyorlar ki bu da Tebuk seferi içerisinde oluyor. İnşallah günü geldiğinde onu da anlatıyor olacağız. Kendisinin haremden çıkınca kavminin başına gelen musibetin kendisini de yakaladığını, işte buraya gömüldüğünü, kendisiyle birlikte altın bir dalda bu kabre gömüldü buyuruyor. Sahabe-i ikram efendilerimiz bu kabri açıyor ve bu altın dalda alıyorlar. Ebu Rigal'in Sakif kabilesinin atası olduğu da yine tarihi kaynaklarda ifade ediliyor. Onların ölümü üzerine Hz. Salih'in seslenişi gibi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam da Bedir kuyusunun başına geldiğinde Bedir kuyusunda Bedir savaşı sonrasında ölmüş olan müşrikler için Hz. Salih Efendimiz gibi sesleniyordu. Hani dedik ya Hz. Salih Efendimiz o müşrikler ona inanmayanlar vefat ettiğinde onları nida etmişti dersek eğer Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam da Bedir'deki savaşın ardından müşriklerin ölülerine leş haline gelmiş kimselere hitap hakkında şöyle buyurdu. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki söylediklerimi onlardan daha iyi işitiyor olamazsın. Ne var ki onlar cevap veremiyorlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların haclarında Usfan vadisinden geçtiklerini beyan ederek daha önce gelmiş olan peygamberlerin hac yaptıklarını sahabe-i ikram efendilerimize anlatmış oluyorlar. Tebuk'ta onlar Semud kavminin sularını içtikleri kuyulara götürüyor ve bu kuyulardan su içmelerine sahabe-i ikrama izin vermediği gibi sudan yapılan hamurlarında develeri yedirilmesini, bundan ashabının tüketmemesi gerektiğini beyan ediyor, emrediyor. Attan sonra gelmiş olan Semud, Mekke'nin kuzey cephesini kapsıyor. Hz. Salih Efendimiz böylelikle Mekke civarının kuzey bölgesinde Greklerden tabiri caizse temizlemiş oluyor. Hz. Salih Efendimizin bizim Siyer-i Nebi ifademizde özellikle yer vermemiz gereken konulardan birisi insanlara organ ekliyor olması. Herhangi bir kişi rahatsızlandığında ona elini sürer, karaciğeri, midesi, akciğeri, kalbi bile yenilendiği olurdu. Buna rağmen insanların şaşkınlığı olmakla beraber, ona imana yaklaşanlar olmakla beraber kimileri o insanların içinde bir şey yaptığını söylüyor ama biz görmüyoruz. Hadi bakalım şu taşın içinden de bir şey yapabilecek mi acaba dediğinde biraz önce tarihi kaynaklarda ifade etmiş olduğumuz hakikat ve gerçek olan bir taştan Kur'an-ı Azimüşşan'da beyanatıyla deve yeryüzünde geliyor ve Hz. Salih Efendimizin beraberindekilere bu hakikati gösteriyor. Kendisi dededen Hz. Hud'a kardeş olduğunda beyan etmek gerekiyor. Dedesi ve atası itibariyle Hud aleyhisselamla da dede itibariyle bir kardeşliği var. Bu yüzden Arabi olduğunda rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Hz. Salih aleyhisselama tabi olmuş olan bu insanların Ad kavminin ve Semud kavminin birbirlerine olan benzerlikleri her seferinde aynı kapıya çıkıyor. Putperestliğin özellikle ticaret yoluyla etkileşim gösteriyor olması henüz kamiliyetçilikten de önce paranın etkin bir fonksiyon götürdüğünü görüyoruz. Siyer-i Nebi yolculuğunda aynı ticaret korkuları ve beklentilerinin Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hayatında da karşısına geçerek kimi müşriklerin sana Mekke'nin anahtarlarını verelim dediğinde duyacağız ve biliyoruz da. O zaman hakikat
İnsanoğlu parayı ve dünya menfaatini ön plana koyduğunda her seferinde bedbaht bir sonla karşılaşıyor. Ad ve Semud kavmi de işte o acıklı sonları yaşamış iki kavim. Hud aleyhisselam ve Salih aleyhisselam da Resul-i Kibir aleyhisselatü vesselam'dan binlerce yıl önce Mekke-i Mükerreme ve Hicaz bölgesinin hem kuzey ve hem güneyinde görev yaparak bu bölgeyi tabiri caizse abluka altına almış iki büyük peygamber. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Efendim, tabii ki dünyanın sadece Orta Doğusu yok. Dünyanın farklı ülkelerinde Greklerde olduğu gibi Amerika'da da, Afrika'da da, Orta Asya'da da artık yakın çağa doğru yaklaştıkça, çağlar boyunca ilerledikçe, tarih aktıkça buralarda da dinin gelişmeye başladığını göreceğiz. Hz. İbrahim Efendimizin gelişine daha var. Ama milattan önce 11.000. yıla gidersek eğer neler olmuş, neler değişmiş, hangi peygamberler hangi bölgelerde görevlendirilmiş, Siyer-i Nebi yolculuğumuzda o arayı doldurmaya başlıyoruz şimdi. Allah nasip ederse yarından itibaren. Bugünlük kalın sağlıcakla.